Merhaba sevgili yatırımcılar. Bugün sizlere portföy kurma yolculuğunun en kritik başlangıç noktasından bahsedeceğim. Sıfırdan portföy oluşturmanın gerçek mantığı. Portföy dediğimiz şey sadece ne alacağım sorusu değildir. Kişinin risk algısını, hedefini ve yatırım karakterini yansıtan temel bir yapıdır. Ve aslında doğru bakıldığında portföy kurmak karmaşık değildir. Adım adım sakin bir şekilde ilerleyen bir süreçtir. Umarım bu video size güzel bir bakış açısı kazandırır. Hadi videoya başlayalım. Başlamadan önce de kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Ve gidişata göre de videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya başlayalım. Umarım ki sizlere çok güzel faydalar sağlar. Portföy dediğimiz şey aslında çok basit bir fikre dayanır. Tek bir varlığa bağlı kalmadan daha dengeli ilerlemektir. Ama bu herkes için aynı anlama gelmez. Kimi insan daha sakin bir yapı ister, kimi daha hareketli, kimi ise uzun vadeye bakar, kimi kısa vadeyi sever. Burada önemli olan şu: portföy herkes için aynı olmak zorunda değildir. Portföy kişiye özel bir karardır. Biz burada sadece mantığı konuşuyoruz, yönlendirme değil, çerçeve çiziyoruz. Ve bunun için de sizlere şimdi başlıklar halinde yapınızdan tutun tarzınıza kadar birçok şeyden bahsederek gideceğiz. Sizler de kendinizi iyi analiz edip en iyi portföy oluşturursunuz umarım. İnsanlar çoğu zaman portföy kurmaya şöyle başlar. Ne alsam, oysa profesyoneller bilir ki ne aldığın değil, kimsin? Yani risk algın nasıl? Hareketli piyasalarda panikler misin? Kısa vadeli düşüşlerde moral bozulur mu? Uzun vadede sabırlı mısın? Bu sorulara verilen cevaplar portföyün matematiğini değiştirir. Bu yüzden sıfırdan başlayan biri için ilk adım kendini tanımak, kendi davranışlarını anlamak, kendi risk seviyeni bilmektir. Yatırım dünyasında en büyük hatalar en çok kendini yanlış tanıyan insanlarda görülür ve bu yüzden de maalesef ki borsanın geçmiş yıllarda, özellikle artık şu anda çok şükür bu kadar fazla yok ama eskiden kumar bir algısı vardı. Bu aslında insanların açgözlü bir şekilde yatırım yapma mantığıydı. Bilgisiz, bilinçsiz bir şekilde yatırım yaptığından dolayı olan bir algıydı. Ama tabii ki de portföyünüzü bu şekilde kurar ve bu şekilde yatırım yaparsanız kendinize ait daha iyi bir yöntem bulmuş olursunuz. Genel çerçeve olarak dünyada milyarlarca dolarlık fonların bile kullanıldığı bazı temel prensipler vardır. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, sadece evrensel yaklaşımlardır. 1. Çeşitlendirme. Amaç tek riske bağlı kalmamaktır. 2. Oranlama. Kişinin risk algısına göre oran değiştirilmesi doğal bir durumdur. 3. Kendi hedefiyle uyumlu yapı kurmak. Kimi uzun vadeye bakar, kimi kısa vadeye. Herkesin farklıdır. 4. Bilmediği şeye girmemek dünyanın en iyi yatırımcılarının ortak sözüdür. Anlamadığın şeye yatırım yapma derler sana. Bunlar tavsiye değildir. Sadece dünyanın her yerinde konuşulan genel prensiplerdir. Yeni başlayan biri genelde şu adımları izler. 1. Ne kadar bütçe ayırabileceğini belirler. 2. Risk seviyesini kendi psikolojisine göre değerlendirir. 3. Portföyün kaç farklı varlıktan oluşacağını düşünür. 4. Zaman ufkunu belirler, kısa mı, orta mı, uzun mu. 5. Kendine uygun temel stratejiyi seçer. 6. Portföyü adım adım oluşturur. 7. Gelişmelere göre zaman içinde küçük ayarlamalar yapar. Bu adımlar yönlendirme değildir. Sadece dünyada portföy oluşturma sürecini anlatırlar bizlere. Ama tabii ki de genel olarak maalesef ki kişiler kulaktan dokma bilgilerle yatırımlar yapar. Bu şekilde portföy oluşturur ve maalesef iflas ederler, batarlar, elindekini kaybederler. Onunu kazansalar da diğerinde bu sefer kötü bir senaryo yaşarlar. Yani bu yüzden de bunun bilincinde olmanızı çok istiyorum. Lütfen bu şekilde portföylerinizi kurun. Yani sıfırdan başlayan kişiler lütfen bu şekilde başlayın. Videolarım içerisinde kanalımda birçok strateji videoları mevcut. Oradan da kendinize en uygun stratejileri seçebilirsiniz ki bence hepsini izleyin, yani en azından izleyebildiğiniz kadarını ve stratejileri araştırın. Çünkü en iyi yatırım sizlerin kendinize has bir strateji bulduktan sonra onu kendinize uyarlamanız da olur. Bu ve stratejiler piyasanın güncel durumuna göre, konjonktürüne göre değişen bir şeydir. Yani aslında stratejiler de konjonktürel olabiliyor bazen. Bu yüzden de olabildiğinizce öğrenmenizi tavsiye ederim. Ondan sonrasında çok güzel bir pasif gelir veya da iş, artık siz nasıl bir yapıyla yaklaşıyorsanız, nasıl bir şey istiyorsanız ona göre geliyor ve çok da tatlı oluyor. Hayatınız boyunca sizlere iyi geliyor, yani bilinçli yatırım yaptığınız zaman. Peki sıfırdan başlayan biri için en önemli kavram ne? Süreklilik. Yeni başlayanların çoğu şunu yapar: bir anda büyük kararlar almak, tek işlemde mükemmel portföy kurmak, hızlı sonuç beklemek. Profesyonel ise şöyle der: portföy bir yolculuktur, bir yarış değildir. En iyi portföy kişinin zaman içinde kendini eğittikçe daha da oturan portföydür. Yani bu bilinçte bir portföy kurarsanız kendinize daha da güzel bir portföy olacağından eminim. Tabii ki de bu hep daha çok kazanacak anlamına gelmiyor. Hatta bazen daha az kazanacaksınız ama genelde risk seviyenizi veya da tehlike şeyinizi ona göre ayarlamış olacaksınız.
Peki dünya genelinde portföy oluştururken sık yapılan hatalar neler? Bu hatalar yatırım tavsiyesi değildir, sadece gözlemdir ki zaten tavsiye edilecek şeyler de değildir yani. Herkesi taklit etmek, sosyal medyadaki yorumlara göre hareket etmek, uzun vadeli hedef olmadan karar vermek, tek bir varlığa aşırı yüklenmek, riskini bilmeden portföy kurmak, bu davranışlar dünyanın her yerinde gözlenen ortak örneklerdir ve bunlara karşı lütfen dikkatli olun çünkü kulaktan dogma bilgiler maalesef piyasada çok kötü kaybettiriyor. Yani bunları da illaki yaşayacaksınızdır ve sosyal medya fenomenlerinde işte anlaşmalı olanlardan oradan buradan ve anlaşmalı olmayan tamamen iyi niyetinden fakat bilinçsizliğinden dolayı böyle tavsiye verenlerden falan gördükçe illaki onlardan bir iki yaşayacağınız olacak ama bunları minimumda tutun. Çok fazla yaşamayın çünkü bunlar gerçekten de ileride sizleri maalesef ki kötü bir yatırımcı yapar. Yani en azından bilinçsiz bir hareketler olur ve bilinçsiz bir yatırımcı olursunuz. Yani buraya kadar anlattığım portföy modelleri, bunları benimsemek, bunları İşte sorulması gereken soruları falan sormak çok güzel ama bu tarz şeyler yaparsanız da maalesef ki hepsi gider. Ondan sonra da hırsa kapılırsanız maalesef ki borsa sizin için cehennem gibi bir yere dönüşür. Fakat güzel bir şekilde stratejilerle iyi takip ederek, tatlı bir şekilde ilgilenerek artık bu sizin zaman algınıza kalmış. Ne kadar zaman ayırmak istediğinize kalmış. Ona göre giderseniz de borsa size çok tatlı bir yer haline gelir. Tabii ki de arada sırada zor dönemler oluyor. Bazen çok uzun sürebiliyor falan filan ama işin sonunda tatlı güzel bir ortam oluyor ve bilinçli yatırım yaparsanız da birçok farklı ülkeye yatırım yapmış olursunuz. Onlar da zaten detaylar kanalımda mevcut. Kanalımdaki videolardan da izleyebilirsiniz. Özetle sevgili yatırımcılar, portföy kurmanın tek doğru yolu yoktur. Portföy tamamen kişisel bir karar, kişisel bir yolculuk ve kişisel bir denge arayışıdır. Biz bu videoda portföy mantığını, süreçte dikkat edilen temel prensipleri, insanların neden farklı portföylere sahip olduğunu ve portföyün aslında kişinin karakteriyle büyüdüğünü konuştuk. Bu video yatırım tavsiyesi niteliği asla taşımamaktadır. Kimseye yön göstermeden sadece genel bir çerçeve paylaştık. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın efendim. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizler nasıl bir yol izliyorsunuz? Aşağılara yazabilirsiniz. Solda çıkan videolardan da en yukarıdaki YouTube'un sizin için seçtiği bir video veya da benim en son videom. Aşağıda da finansal özgürlük için stratejiler serim var. O stratejiler serimi de göz atmanızı canı gönülden öneririm. Kıymetli zamanınızı çalmayacak çok güzel içerikler var. İçerisinde ETF'lerden tutun, yapay zeka, AI projelerinden portföy modellerine kadar birçok içerik var. Kıymetli zamanınızı çalmayacak şekilde anlattım. Umarım ki sizlere fayda sağlar. Takipte kalın. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.